Bu ses diğerlerden tanıdık geliyor mu? Belki çocukluğunuza ait bir anıdan. Belki bir film sahnesinden. Belki de duvarında asılı olan şanslı insanlardan biri oluşunuzdan. Bir kuş sesi oldu, çok acık değil mi? Öyle ki bangır bangır ismini de söylüyor bize. Bugün bu çok tanıdık sesin gerçek sahibinin hikayesini dinleyeceğiz. Guguk kuşunun hikayesi başlıyor. İsmi var, cismi yok denilecek kuşlardan biri guguk. İsmini ve sesini duymayan kalmadı ama kendisini tanıyan hala bir avuç insan var. Kuşun pek bir kabahati yok tabi bu noktada. Kabahat kuşun ismini taşıyan bir saati kuşun kendisinden daha meşhur olmasını sağlayanlar da. Kabahat popüler kültürde. Şimdilerde Almanya, İsviçre ve Avusturya'ya yol düşenler için en bilinen ve favori hediyelik eşyası durumunda olan guguklu saat ilk olarak 17. yüzyılda ortaya çıkmış. Geçen yüzyılların ardından farklı pek çok forma bürünüp günümüze kadar ulaşmış durumda. Saati geldiğinde gizli bölmesinden çıkıp guguklayan bir kuş maketi haliyle herkesin dikkatini çekiyor. Oldukça da eğlenceli aslında bakarsanız. Bu eğlenceli tarafı saatin dünya çapında tanınan ikonik bir eşya olmasını sağlamış. Mucidi ve tasarımcısı tam olarak bilinmese de ilk olarak Almanya'nın Kara Orman bölgesinde popüler olmuş. 1600 yılların başlarında asilzadelerin hatıralarından bu saatin nasıl çalıştığına dair ilk notlar bulunmuş. Guguk kuşunun sesi bu saatin yapılmasına ilham vermiş ama sesin taklit edilmesi çözümlenmesi gereken bir sorunmuş. Şu anki imkanlar yok tabii. Ses kaydı alayım, telefon menüsü yapayım falan. Zor işler. Saatin bir takım kaldıraçlar ve şartlardan oluşan mekanizmasına içi hava dolu 2 tane tüp eklenmiş. Bu tüplerin kapakları saat başı geldiğinde birbirleriyle senkronize açılıp kapanarak gu ve guk seslerini çıkarıyormuş. Peki nasıl oluyor da böylesine bir eşya herkes tarafından bilinirken ve üstüne üstlük adını veren kuş oldukça sık telaffuz edilirken kuşun kendisinden haberdar olan oldukça az insan var? Guguk kuşunun kendisini bir ticari malzemeye dönüştürmeye başaramadıklarının olsa gerek, isim ve ses konularında telif haklarını elinde barındıran guguk saatin gölgesinde kalmış. Güzel numaraymış. Bundan bir tane de ben alayım. Saatteki kuş maketinin de kuşun kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını söylemek lazım. Ama hiç merak etmeyin, bugün guguk kuşunu o unutuldu tozlu raflarından çekip çıkaracak ve muhteşem hikayesini en üst sıraya taşıyacağız. Şimdiden ufak bir uyarı. Lütfen videonun sonunda guguk kuşuna hakaretler yağdırmayın. Sakin olalım ve bu akıl almaz davranışın sebeplerini anlamaya çalışalım. Guguk kuşları içerisinde onlarca tür barındıran bir grup olsa da bizim hikayemizin kahramanı Latincesi Cuculus caninus olan sadece guguk. Afrika, Asya ve Avrupa içerisinde alan geniş bir coğrafyada yayılım gösteriyor bu kuş. Kış aylarını Sahra Altı Afrika'da geçirirken baharın gelişiyle birlikte üreme alanları olan Asya ve Avrupa'ya göç ediyor. Her yıl Nisan aylarında sesini duymaya başlıyoruz. Erkek bireyler bir çalının veya ağacın tepesine tüneyip kendini pek göstermeden sesini yankılatıyor dört bir köşede. İşte bu vakit bahar gelmiş diyoruz. Türkiye'de guguk ve yakın akrabası tepeli guguk olmak üzere toplam 2 tane tür gözlemlenebiliyor. Tepeli guguk, guguk oranının daha az gözüküyor ve sesi oldukça farklı. Çevrendeki insanlarla yaptığım sohbetten anladığım şöyle bir durum da var. Aslında herkes guguk kuşunu çok yakından tanıdığını düşünüyor. Sesini hep duyduğunu, her gün gördüğünü, balkonuna, bahçesine yuva yaptığını anlatıyor. İlginç olurdu aslında. Burada ufak bir karışıklık var. Birçok kişinin düşündüğünün aksine o kuş bir guguk değil. Bir kumru. İnsanlarla yakın ilişki içerisinde olan, şehirlerimizde sık sık karşılaştığımız, sesi de görece guguğu anımsatan bir kuş. Guguksa daha kısa anları tercih ediyor. Guguk kuşunu özel kılan şey ise üreme döneminde gösterdiği davranışı. Normal şartlar altında kuşların üremek için yuva kurduğunu, yumurtaların üzerinde kuluçkaya yattığını ve kendi yavrularını beslemeye başladığını biliriz. Kendi yavrularını kendi yetiştiren canlılar deriz. Ama konu guguk olunca bu gerçeklik biraz değişiklik göstermeye başlıyor. Üreme dönemi geldiğinde guguğun başla oynadığı bir entrika ve dram filmi başlıyor. Uzun yollar geçip üreme alanlarına gelen guguklar yuva kurmaları gerekiyormuş gibi telaş göstermiyorlar. Kimse görmedi seninle beni. Onun yerine diğer yuvaları izliyorlar. Hem de çok yakından.
Çiftleşen dişi bir tek yumurtasını koymak için uygun bir yuva arıyor. Gözü diğer kuşların yuvalarında. Guguk kuşları yuva parasite olarak adlandırılan kuşlardan. Yani kendi yuvasını kurup kendi yavrularını büyütmektense diğer kuşların yuvalarına yumurtasını bırakıyor. Çoğunlukla da küçük ötücü kuşların yuvalarını tercih ediyor. Böylece yavrunun beslenmesi ve bakımı gibi oldukça zor bir süreci hiç emek harcamadan atlatabiliyor. Aynı zamanda da neslini devam ettirebiliyor. Yumurtasını bırakacağı konak yuvayı özenle seçiyor. Yuvanın gerçek sahibi ortada değilken yuvaya geliyor. İçerisindeki yumurtalara şöyle bir göz atıyor. Yumurtasını usulca bırakıyor. Ama bir sorun var. Hangi yumurta onun? Guguklar parazit olmanın hakkını en üst seviyeye kadar veriyor. Sadece yumurtasını koyup gitmek yetmiyor. O yumurtanın yuvanın gerçek sahibi tarafından da fark edilmemesi lazım. Sıra dışı bir şekilde guguk müthiş bir taktik uyguluyor burada. Yuvadaki diğer yumurtalar hangi desen ve renklerdeyse kendi yumurtasının renklerini de ona göre değiştirebiliyor. Ve çıkan yumurta birkaç ufak fark dışında kendini hiç belli etmiyor. Bizler algılayabiliyoruz belki ama yuvanın gerçek sahibi için oldukça zor elde etmek. Yumurta yerleştirildikten sonra ilk aşama tamamlanıyor. Bundan sonrası yumurtanın kendi çabalarına kalmış durumda. Yuvanın gerçek sahibi diğer yumurtalarla birlikte kuluçkaya yatıyor. Bir süre sonra ilk yavru yumurtasını çatlatıyor. Hoş geldin çirkin şey. Ebeveyn yavruya besin bulmak için uzaklaşıyor. Birkaç dakika sonra gagası yemek dolu bir şekilde geri dönüyor. O da nesi? Yuvada bir terslik var. Az önce bu yuvada birkaç yumurta daha yok muydu? İşte ebeveynin yaşadığı bu şokun gerçek sebebi oracıkta duruyor. Guguk yavrusu. Guguk kuşunun yumurtası konulduğu yuvadaki ilk çatlayan yumurta oluyor. Yumurtadan çıkan yavru ebeveyninin yuvada olmadığı ilk fırsatta diğer yumurtaları bir bir yuvadan aşağı atıyor. Böylece rekabeti ortadan kaldırıp kendisinin yaşama ihtimalini de en üst seviyeye çıkarıyor. Başka yavrularla yemek yarışına girmenin ona hiç faydası yok. Böylesi bir durumu gören konak yuvanın sahibi bir terslik olduğunu anlıyor ama açıklamakta zorlanıyor. Tek yapabileceği şey geri kalan yavrunun bakımını en iyi şekilde yapmak ve yuvadan uçurmak, neslini devam ettirmek. In the nest nearby, the cuckoo chick is about 8 days old. Having cleared the nest of all competition, there's now just one hungry mouth, devouring all the food the warblers can bring to the nest. İşte bu noktadan sonra dünyanın en absürt kuş fotoğrafları ortaya çıkmaya başlıyor. Kocaman bir guguk yavrusunu beslemeye çalışan ufacık bir çare kuşlar. O yavrunun kendi yavrusu olmadığı ortaya çıktı ama iş işten geçti. Guguk onun üvey yavrusu artık. Bir günah gibi gizledim seni, kimse gör